Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bir izleyicimin isteği üzerine yabancı bir sitede lotus çiçeği adının altında yapılan iki renkli bir örgü modeli göstermek istiyorum. Benim bu incelediğim sitede bu model ile bayan bereleri yapılıp satılıyor. Ben de bu modeli istek üzerine çalıştım. Modelim 4 ilmeğin katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlayıp 3 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 19 ilmeğimi şişime attım. Hemen örgüme başlıyorum. Şu anda örgümün ilk sırasındayım ve ön yüzde hemen modelimi kurmaya başlıyorum. Başlangıçtaki ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 3 ilmek düz örüyoruz. 4. ilmeğe gelince hemen diğer rengime geçiş yapıyorum. İlmeğimi önce bir kere düz örüyorum. Sonra ipimi 2 kere şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Tekrar ana rengimin olduğu ipe geçtim. 3 tane ilmeğimi arada düz olarak örüyorum. 4. ilmeğe gelince bu ilmeği bir kez düz örüyorum. İpimi 2 kez şişime doluyorum ve aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Arada 3 tane ilmeğim var. 4. ilmeğe modelimi kuruyorum. Modelimi kurarken bir tane ilmeğimi düz örüyorum. 2. ilmeğimi şişime doluyorum ama ilmeklerimin biraz uzun olmasını istediğim için bunu çift doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha örerek 3 tane ilmek elde etmiş oluyorum. 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeği bir kez örüyorum. Şöyle takarak göstereyim. İpimi 2 kez çift doluyorum ve aynı ilmeği bir kez daha düz olarak örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamladım. Modelim bu renkli bölümüm tek sıra olarak sadece ön yüzde kuruluyor. Sonrasında bir sonraki ön yüzde tekrar modelimizi kurarak devam etmemiz lazım. Ama gördüğünüz gibi ipimiz sonda kalıyor. Ben bunu modelin aslına uygun olarak çalışmak istiyorum. Şimdi gösterirken anlatayım isterseniz. Başlangıçtaki 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada son ilmeğimi yanındaki ters ilmekle, renkli ilmekle birlikte bakın arka taraftan şişime giriyorum ve tekrar şişimi alıyorum. Böylece renkli ilmeğimi örgümün dışına almış oldum. Bu 2 ilmeği ters örerek birlikte kesiyorum. İpimi ön tarafa aldım. Çift doladığım ilmeğimi serbest bıraktım. Normalde bunu ters örerek devam ettim ama model göstermedi. Bu yüzden modelin aslına uygun olarak çalışıyorum. Son kalan 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Bu ipi de arada götürmek istiyorum. Şekil arada götürüyorum. Tekrar 2 ilmeği bakın tersten giriyorum ve şişime tekrar bu 2 ilmeği geri alıyorum. Ters örerek kesiyorum. Böylece ilmeğimi dışarıya doğru açmış oluyorum. Ortadaki ilmeği örmeden aldım. Son 2 ilmeğimi ipimi arada yürüterek birlikte kestim. Arada bir tane ters ilmeğimi kesiyorum. Burada modelimizi oluşturduğumuz ilmeklerimizi iki tarafa açmamız lazım. Bu şekilde yer değiştirerek dışa almış oluyorum ve 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Çift doladığım ilmeğimi serbest bırakarak örmeden atlatıyorum. Son 2 ilmeği de birlikte ters örerek kesiyorum. Bu arada ipimi de arada bu ilmeği örerken yürütüyorum. İki ilmeğimi de dışarıya doğru kestikten sonra kalan ilmeklerimi ters ördüm. Bu şekilde
Böylelikle bakın ilmekleri yer değiştirdiğimiz için arka tarafta iki kenara doğru açarak kesmiş olduk. Hemen tekrar örgümün ön yüzündeyim. Bu defa iki modelin ortasındaki bölüme yeni modelimizi kuruyoruz. Başlangıçtaki 3 ilmeğimi düz ördüm. Renkli olan ilmeğimi tekrar düz ördükten sonra burada 3 ilmek var. Bu 3 ilmeğin tam ortasındakine modeli kurmamız lazım. Bir tane daha düz ördüm. Yani toplamda 5 ilmek ördüm. 6. ilmeğe gelince hemen renkli ipime geçiyorum. İlmeğimi bir kez düz örüyorum. İpimi 2 defa şişime doluyorum ve aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Devamında 1 2 3 ilmeği düz örüyorum. 4. ilmeğe gelince bir kez düz örüyorum. İpimi 2 defa şişime doluyorum ve aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Arada 3 tane ilmeği düz örüyorum. Bunun yönünü bakın örmeden atlatırken çevirmişim. O yüzden örerken yönünü düzelterek örüyorum. 3 ilmek düz ördüm. 4. ilmeği bir kez örüyorum. 2 defa ipimi şişime doluyorum. Aynı ilmeği bir kez daha düz örüyorum. Devamındaki kalan 5 ilmeğimi düz örerek sıramı tamamlıyorum. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi ters örüyorum. 4 ilmeği ördüm. Burada son ilmeğimi yanındaki renkli ilmeğin arka tarafından girerek şişimi alıyorum ve yönünü çevirmiş oluyorum. Bu iki ilmeği şişime geri taktıktan sonra birlikte kesiyorum. İpimi ön tarafa aldım. Çift doladığım ilmeğimi serbest bırakarak bu ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonraki iki ilmeği şöyle ipimi de arada yürüterek birlikte kesiyorum. Ortadaki kalan ilmeğimi ters örüyorum. Aynı şekilde son ilmeği yanındaki ilmekle arka taraftan girerek yönünü çeviriyorum, şişime takıyorum. Böylece ilmeğimi dışa doğru almış oldum. Ve ikisini birlikte ters örerek kestim. Ortadaki ilmeği örmeden atlatıyorum. Son iki ilmeği ipimi de arada yürüterek birlikte kesiyorum. Çift doladığımız ilmeği serbest bırakıyoruz ve örmeden atlatıyoruz. Son iki ilmeğimizi de birlikte kestikten sonra kalan ilmeklerimizi ters örüyoruz. Böylece örgünün ilk başlangıcındaki işlemlere tekrar geri dönmüş oluyoruz. Her defasında iki modelin arasındaki kalan bu üç ilmeğin tam ortasındaki kalan ilmeğe yeni modelimizi uygulayarak tekrarlıyoruz. Modelimizin ilerlemiş görünümü bu şekilde. İzleyicimin bana göndermiş olduğu web sitesini inceledim. Bu şekilde ana rengin üzerine ebruli ipler kullanarak bu modeli kullanıyor ve bayan bere modelleri yaparak bunu satıyor. İstediğiniz gibi her türlü örgüye uygulayabilirsiniz. Bu şekilde ebruli ipler bu modele gerçekten çok yakışıyor. Bunun yerine tek renk veya her sıraya başka bir renkte kullanabilirsiniz. Ben ipi kopartmadım. İpi kopartmak yerine ilerleterek her defasında örgünün başına getirdim. Böylece arka tarafı daha temiz ve sağlam, düzgün oldu. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.